Selamlar. Ereksiyon bozukluklarını hep anlatıyoruz. Erken boşalmayı hep anlatıyoruz. Ama hocam cinsel isteksizlikten çok bahsetmiyorsunuz demeniz üzerine cinsel isteksizlik konusunu bir masaya yatıralım. Arkadaşlar cinsel isteksizlik yani arzu, şehvet, cinsellik hırsı ya da cinsel temasa geçmeden aklınıza cinselliğin gelmesi gibi durumlarda azalma görüyorsanız cinsel istek kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Burada da kendimize sormamız gereken ana sorulardan bir tanesi, ben hem cinslerimden hoşlanmadığıma rağmen karşı cinse karşı da bir şey hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Çünkü hem cinslerinden hoşlanma tamamen böyle işte toplumun şu anki yozlaşmış yapısının getirmiş olduğu, benim de böyle çok fazla destek veremediğim ama saygı göstermek zorunda olduğum bir durumken, karşı cinse karşı cinsel isteğin azalması bir hastalığın habercisi olabilir. Şimdi bu hastalıklar ne olabilir? Bu hastalıkların ana sorunu hormonal durumlar olabilir arkadaşlar. Şimdi hormonal durum sadece testosteron demek değildir. Testosteron her iki cinste de, erkekte de, kadında da cinsel isteği tetikler. Hatta kadın cinsel istek azlığı tedavisinde de testosteron preparatları son yıllarda ufak dozlar da olsa kullanıma girmiş gibi. Ama biz esas konumuza gelelim. Erkeklerde testosteronu beyinden hipotalamu, hipogonodo, testiküler aks dediğimiz bir aks kontrol ediyor. Yani aslında testosteron üretimini testislere beyin emiri veriyor. Bu emir ile testosteron üretimi oluyor. Demek ki beyindeki herhangi bir nörojenik hastalıkta, tümörde ya da adenomlarda yani kanser olmayan kitlelerde de bu aks bozulabilir. Buna bir bakılması gerekir. İkincisi, benim de yine çok sevmediğim ama sürekli böyle söylemek zorunda olduğum hızlı kas yapma algısıyla dışarıdan almış olduğunuz steroid ve hormonlar da vücudun hipotalamu hipofizotestiküler aksının çalışmasını bozup negatif feedback mekanizmasıyla testosteronunuzu ulaşamadığınız dönemlerde düşürebilir. Bu da ikincisi. Yani siz bunu iatrojenik de yapabilirsiniz. Kendi kendinize de yapabilirsiniz. Ya da bu aksta bir sıkıntı olabilir. Bunlara bakılması lazım. Bunun dışındaki durum tamamen psikolojik etkilerden kaynaklanabilir. Nasıl psikolojik etkilerden kaynaklanabilir? Arkadaşlar ereksiyon bozukluğunuz vardır. Boşalma bozukluğunuz vardır. Bu erken de olabilir, geç de olabilir. Ya da cinsel bir travma geçmişiniz vardır. Bundan dolayı artık performans anksiyetesi, performans kaygısı ya da cinsel ilişki kaygısı sizi psikolojik açıdan cinsel ilişkiden soğutup cinsellik isteğinizi düşürebilir. Bunun dışında psikiyatrik hastalıklar, reel psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, paranoid şizofrenik ataklar, bipolar malin ya da bipolar benin durumların hepsi de zaten sizin cinsel isteğinizi bozan ana psikiyatrik durumlardan bazıları. Kullandığınız ilaçlar yapabilir. Çünkü ilaçlar vücuttaki sensöriomotoral aksları, sensörionöral aksları etkileyebilir. Yani hiç düşünmediğiniz, örnek veriyorum kalp ritmini düzenleyen Belok gibi kalp ritmini düzenleyen bazı ilaçlar gibi ilaçlar da cinsel isteksizlik, arzu bozukluğu yapabilir. Ya da saç ekiminde kullandığınız, saç ektirdikten sonra kullandığınız saçlar tutsun diye anti testosteron ilaçları da yine direkt etkiyle bunu bozabilir. Bunların hepsinin dışında az cinsel ilişkiye girmeniz de aslında cinsel ilişkiden sizi soğutur. Az self mastürbasyon yapmanız ya da az ilişkiye girmeniz de sizi cinsellikten soğutur. Şu lafı hiç unutmayın. İşleyen demir paslanmaz. Bu aynı penis için de geçerlidir. Çünkü peniste ya hep ya hiç kuralı vardır.
Eğer siz kullanmazsanız bu organı, gerek mastürbasyon gerek ilişki, giderek zaten bunun sadece idrar yapmaya yarayan bir organ olduğu düşüncesi sizi cinsellikten soğutacaktır. Geniş perspektiften baktığımızda aseksüel bir yaşam biçimi artı kullandığınız ilaçlar, mevcut nörojenik ve psikiyatrik hastalıklarınız, beyin ve testiküler bölgedeki tümörler ve kullandığınız başka hastalıkların tedavisi ya da spor salonunda kullandığınız ilaçların etkileri, kendi psikolojik durumunuz hepsi sizin cinsel isteğinizde azalmayla prezente olabilir. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız zaten kendinizin araştırması mümkün olmayan bir durum olduğu için androloji uzmanına başvurabilirsiniz. Hadi bakalım, sağlıklı günler dileyelim. Cinselliği de unutmayın. Unutursanız gerçekten unutursunuz.